Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aslan kuyruğu ya da Latince adıyla Leonorus cardiaca, ballıbabagiller yani Lamiaceae ailesinin bir üyesi olan, anavatanı Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya olduğu düşünülen, nane ile yakın akraba ve 25 civarında alt türü bulunan çok yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin adı olan Leonorus, bitkinin yapraklarının şekline ithafen eski Yunanca'da aslan ile kuyruk sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Cardiaca soyadı ise kalple ilgili ya da kalbe ait anlamlarına gelir ve bitkiye aslan yürekli olma çağrışımı nedeniyle konmuştur. Bitki Carl Linnaeus tarafından adlandırılarak botanik literatürüne kazandırılmıştır. İngiliz dilinde bitkinin anne otu, aslan kulağı ya da örtü otu gibi isimleri vardır. Aslan kuyruğu dünyanın büyük bir kısmına yayılmış durumdadır. Ona yol kenarları, çayırlık ve çalılık alanlar ile atıkların toplandığı arazilerin sınırlarında rastlayabilirsiniz. Bitki drenajı iyi toprakları, tam güneşli ya da yarı gölge ortamları sever. Aslan kuyruğu dik ve tüylü gövdeli, derin yarıklı palmat yaprakları karşılıklı dizilimli ve yaprak koltuklarında açan çift dudaklı, pembe, beyaz ve leylak rengi çiçekleri olan bir bitkidir. Bitki kokusu belirgin olmayan çiçeklerini yaz ortasından erken sonbahar dönemine dek sergiler. Çiçekleri kokusuz olsa da nektar kaynağı olarak arılar başta olmak üzere tozlaştırıcı böceklerin ilgisini çeken bir bitkidir. Bazı türleri tek yıllık olsa da genellikle çok yıllık bir bitki türü olan aslan kuyruğu oldukça dayanıklı bir bitkidir. Doğal olarak yetiştiği habitatlarda genellikle rekabetçi ve istilacı bir özellik gösterebilir. Bitki klasik anlamda zehirli değildir ama düşüğe yol açabildiği için hamileler, düzenli ilaç kullananlar, kalp ve yüksek tansiyon hastalarınca ve ayrıca yüksek dozlarda tüketilmemesi gerekir. Bitki sadece bitki çayı olarak tüketilmektedir. Yani yaprakları gıda olarak çiğ ya da pişmiş olarak tüketilmez. Yani salatalarınıza ya da yemeklerinize koyabileceğiniz bir ot değildir. Bitkinin çayının tadına bakmak isterseniz bir kaşık kurutulmuş aslan kuyruğu yaprağı üzerine bir fincan kaynar su ekleyerek 10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra süzerek günde en fazla bir fincan kadar içebilirsiniz. Hafif acımsı ve aromatik bu çayın içerdiği kimyasallar nedeniyle antioksidan ve yatıştırıcı etkileri vardır. Vücuttaki serbest radikalleri nötr hale getiren bu çayın enfeksiyon, kist oluşumu, yaşlanma, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ya da önleyici olduğu iddiası vardır. Bitkinin içerdiği alkaloidlerin gerçekten de bu işe yaradığı bilinmektedir. Fakat bunları hangi ölçüde içerdiğine ilişkin sonuçlandırılan bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Bu antioksidan nitelikleri nedeniyle aslan kuyruğu kozmetikte özellikle anti-aging ürünlerinde kullanım için de elverişlidir. Fakat bu potansiyelin de henüz pek değerlendirilmediğini söyleyebiliriz. Bu da bitki hakkında kullanım potansiyeli ve toksisite profilleri üzerine bilimsel araştırmaların hala devam ediyor olmasından kaynaklanıyor. Aslan kuyruğu göze hoş görünen formu nedeniyle doğal bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılabilir. Ayrıca bombus arıları ya da tozlaştırıcı böcekleri çekmesi nedeniyle tarım arazilerinin etrafında ya da arıcılıkta da arı dostu bir bitki olarak kullanılabilir. Tohumdan kolaylıkla çoğaltılabilen aslan kuyruğunu kök ayırma ile de çoğaltabilirsiniz. Yaz başında tohumlarını bahçede doğrudan yetiştirmek istediğiniz yerlere ekebilir ya da yetiştirdiğiniz fideleri aynı dönemde bahçe toprağıyla buluşturabilirsiniz. Organik madde açısından zengin, asitli olmayan ve süzek toprak kullanılmalı, yarı gölgeli konumlar tercih edilmelidir. Bitki taban suyunun yüksek olduğu topraklarda da yetiştirilmeye uygundur. Kuraklığa kısmen dayanıklı olsa da düzenli sulamayla daha bol çiçeklenme elde edebilirsiniz. Çiçekler soldukça bunları zaman zaman temizlemek, bitkinin yeni sürgünler oluşturmasını, zararlara karşı önlem olarak daha havadar ve ayrıca daha derli toplu görünmesini sağlayacaktır. Bu arada ilk bir bilgi olarak evde likör yapmayı seven bitki dostları, aslan kuyruğundan nane likörü tadında bir likör yapmayı da deneyebilirler. Yine de videonun başına yaptığım sağlıkla ilgili uyarıları dikkate almanızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Ortaçağ Avrupa folklorunda aslan kuyruğu derin aşk acılarını dindirmek, melankoli ve doğum sonrası görülen psikolojik rahatsızlıkları gidermek ve kötü ruhların zararlı etkilerinden korunmak için kullanılmıştır. İngiliz bir bitki bilimci, eczacı, astroloji uzmanı ve aynı zamanda da hekim olan 17. yüzyılda yaşamış Nicholas Culpeper, aslan kuyruğunu depresyonla tedavi için önermiştir. Çin geleneksel tıbbında ise bitkinin yakın akrabası Çin aslan kuyruğu yani Leonorus japonica kadın sağlığını korumak için kullanılmıştır. Çin'de kadınlar bu bitkiyi doğum sonrası devam eden kanamaları durdurmak, rahim temizliği ve kan dolaşımının düzenlenmesi için kullanmışlardır.
Çiçeklerin dilinde aslan kuyruğunun anlamı anne sevgisi ya da aslan yürekliliktir. Rüyada aslan kuyruğu görmek ise kalp ve sinirlerle ilgili bir rahatsızlığınızın giderileceğini, cesaretle giriştiğiniz bir işten olumlu sonuçlar elde edeceğinizi ya da annenizle ilgili bir haber alacağınız şeklinde yorumlanır. Aslan kuyruğu şifa ve annelik temaları nedeniyle Jüpiter ve Mars gezegenleriyle ilişkilendirilir ve Yengeç burcunun bitkilerinden biri olduğuna inanılır.